Merhaba arkadaşlar. Bu videoda TESE operasyonundan bahsedeceğiz. TESE operasyonunda biz ne gibi işlemler yapıyoruz laboratuvar olarak? Onlardan bahsedeceğim. Şimdi bugün bir hastamız vardı. Aşağıda ameliyathanede operasyon başladı. Örnekler bize gelecek ve bu örnekleri biz nasıl çalışıyoruz? Spermi burada nasıl arıyoruz? Onlardan bahsedeceğiz. Tabii öncelikle de TESE kimlere yapılıyor ve TESE nedir? Kısaca ondan bahsetmek lazım. TESE, testiküler sperm ekstraksiyonu, yani testislerden sperm eldesi alınması anlamında kullanılıyor. Peki kimlere uyguluyoruz ve kimlere öneriyoruz TESE operasyonunu? Azospermi raporu verdiğimiz, özellikle primer olarak azospermi raporu verdiğimiz, yani menide, semen analizinde canlı bir sperm hücresine rastlamadığımız hastalara TESE operasyonu öneriyoruz. Tabii başka medikal durumlar da olabiliyor. TESE'ye sebep olan genetik altyapılı bir problem olabiliyor hastalarda ya da başka medikal durumlardan dolayı da TESE ihtiyacı doğabiliyor. Ama öncelikle azospermik hastalara, daha sonra da belki başarısız IVF denemeleri olan ya da kötü embriyo gelişimi öyküsü olan hastalara da TESE önerilebiliyor durumuna göre hastanın. Öncelikle anestezi altında ya da lokal anestezi altında yapılan bir operasyon, TESE operasyonu. Bize tübül gönderiliyor ve biz bu tübülleri laboratuvarda belli yöntemlerle çalışıyoruz. Birazdan onları izleyeceksiniz zaten. Tabii TESE operasyonu öncesinde üroloğun değerlendirmesi çok önemli. Hastayı muhakkak görmesi gerekiyor üroloji doktorunun. Bir takım genetik testler de isteyebiliyor ve bunlara dayanarak ya da işte başka muayeneler sonrasında ve hormonal testler sonrasında hastadan sperm çıkıp çıkmama analizini de üroloji doktoru kendi açısından yapabiliyor ve hastaya belli bir oran sunabiliyor. Ama biz laboratuvar olarak tabii ki örnekleri alıyoruz ve onları çalışıyoruz. Bizim açımızdan çıkma ihtimali 50-50, yani ya çıkıyor ya çıkmıyor gibi düşünebiliriz. Tabii konsantrasyon da çok önemli. Bazı TESE dokularında oldukça az sperm bulurken bazılarında oldukça fazla sperme rastlayabiliyoruz ve bunu mikroskopta öncelikle bir analiz ediyoruz. Daha sonrasında da belli yöntemlerle yıkayarak işleme hazır hale getirebiliyoruz. Şimdi TESE işlemini yumurta toplama işlemiyle eş zamanlı önerdiğimiz hastalar var. Fakat bazı hastalar ya kendileri tercih ediyorlar ya da biz o şekilde öneriyoruz durumuna göre. Önceden TESE olup eğer sperm çıkarsa daha sonra yumurta toplama tedavisine başlamak isteyebiliyorlar ya da o şekilde olmasını biz daha uygun görebiliyoruz. Dolayısıyla yine hastanın durumu belirliyor. Ya önceden yapılabiliyor ya da eş zamanlı ya da bir gün öncesinde TESE işlemini uygulayabiliyoruz. Hadi izleyelim bakalım nasıl çalışıyormuşuz. Evet, ameliyat şu an devam ediyor fakat bize ilk doku geldi. Bunu çalışmaya başlayacağız birazdan ama bize çalışmak için ne gerekiyor? Gerekli malzemeler şunlar: 2 tane insülin enjektörü, lamel, pipet ucu ve bir de boş petri. Hadi bakalım. Öncelikle sıvıyla beraber dokumuzu bu boş petriye koyuyoruz ve insülin enjektörlerimizi alıyoruz. İnsülin enjektörlerimizin çok ucuyla değil de biraz daha bükerek daha fazla zarar, yani vereceğimiz zararı minimize etmek adına ve bu şekilde dokumuzu parçalamaya başlıyoruz. Dokunun bir kısmını parçaladık. Parçaladığımız dokunun etrafındaki sıvıdan bir parça sıvı alıyoruz ve lamamızın üstüne koyuyoruz. Daha sonra üzerine bir lamelle kapatıyoruz. İlk örnek hazır. Bunu acil değerlendirmemiz lazım çünkü ameliyathaneden haber bekliyorlar. Tabii değerlendirme kısmını invert mikroskopta yapmayı tercih ediyoruz. Çok daha iyi görmek adına. Bakalım sperm hücresine rastlayacak mıyız? Evet, işte bir tane sperm hücresi gördük. Çok güzel. Devam ediyoruz bakmaya çünkü sayı değerlendirmesi önemli. Yetebileceğini düşündüğümüz sayıda sperm varsa eğer ameliyatı durduruyoruz. Çünkü geride kalan başka dokuların da olması lazım. Daha sonra kullanmak üzere. Bakın burada yine. Hatta hareketli bir sperm var. Kuyruğunu yavaş yavaş hareket ettiriyor.
küçük salınımlar. Hemen yanında başka bir sperm. Evet, bu tese materyali için güzel bir örnek. Bakın bir sperm daha. Hatta bu da hareket ediyor. Harika. Çok küçük hareketler. Evet, oldukça mutluyuz çünkü sperm hücresini görebildik. Hatta bayağı iyi sayıda sperm var bu materyalde. Oldukça iyi. Tabii bu haliyle kullanamıyoruz bu spermleri. Ne yapmamız gerekiyor? Önce bu dokuları yıkamamız gerekiyor ve diğer hücrelerden arındırmamız gerekiyor ki spermler biraz daha hareketlensin. Normalde tese spermlerinde ilk preparata baktığımızda hareketli sperm bulma olasılığımız çok yüksek olmuyor. Bulursak ne âlâ, bu materyalde gördük ama genellikle immotil yani hareketsiz sperm görüyoruz. Bu gözümüzü korkutmasın ama biz buna çok alışkınız. Bu materyali yıkadıktan sonra sperm hücreleri eğer gerçekten canlıysa, canlı olanlar zaten hareketlenmeye başlıyorlar. Ama hareket yine yoksa tabii başka uygulamalar yapabiliyoruz. Bunlardan yine bahsedeceğim. Şu an için oldukça iyi, pozitif, güzel bir sonuç. Ameliyathaneyi arayabiliriz ve ameliyatı artık bitirmelerini söyleyebiliriz. Şimdi spermi yıkayacağız. Nasıl yıkıyoruz onu göstereceğim. Öncelikle parçaladığımız dokuları yaklaşık yarım saat kadar 37 derecedeki inkübatörde beklettik. Bunun sonucu olarak da dokular tüpün dibine çökmüş vaziyette. Ne yapacağız? Olan spermler sıvının içine salındık. O şekilde düşünüyoruz. Dolayısıyla bu üstteki sıvıyı yıkayacağız. Bir şekilde temizleyeceğiz gibi düşünebiliriz. Bunun için de çok az miktarda %50'lik bir gradient solüsyonum var. Onu kullanacağım. Ben yine biraz eski usul yöntemler kullanıyorum. Cam pastör pipetle daha kontrollü ve daha kolay olduğunu düşünüyorum bu gradientin üzerine koyma işlemini. Çünkü tese sıvısı spermden, normal meniden farklı olarak biraz daha sıvı formunda. Yani diğeri daha visközken bu daha sıvı. Dolayısıyla içindeki dokuyu almadan sadece sıvıyı yıkamak istediğim için de daha kontrollü bir şekilde çekmeye çalışıyorum. O yüzden de cam pastör pipetle şu şekilde üstteki sıvıyı çekiyorum. Bir iki kere de yapacağım bu işlemi. Bu tüpümüzün içinde de gradient solüsyonumuz var. Birazcık ben açıyla tutuyorum ki direkt sıvıyı verdiğimizde grad bozulmasın diye. Çünkü isteğimiz bu koyduğumuz tese sıvısının gradın üzerinde kalması. Yani birbirine karışması istemiyoruz. O yüzden de çok kontrollü ve çok yavaş bir şekilde sıvıyı buradan veriyorum. İlk parçayı verdim. Şöyle yaklaştırırsak biraz aradaki farkı görebiliyor olmamız lazım. Altta gradient sıvısı, üstte ise tese sıvısı var. Renk olarak biraz farklılar. Dolayısıyla anlaşılabiliyor olması lazım. İsteğim şu dipteki tese dokularına çok fazla bulaşmadan, çünkü onlar yıkamayı etkileyebiliyor, tıkayabiliyorlar ve spermlerin geçişine engel olabiliyorlar. Dolayısıyla almak istediğim tek şey sıvı, doku değil. Dokuyu geride bırakıyorum. Kalan sıvıları da üstten yine yavaşça, bu işlemleri çok yavaş yapmak gerekiyor. Çok önemli. Şimdi bütün sıvıyı boşalttım. Şunu şöyle bırakalım. Şimdi şöyle göstermeye kalkarsak, bakın altta gradient, üstte ise tese sıvısı var. Ve şimdi ne yapacağız? Şimdi bunu santrifüje koyacağız. Yaklaşık 20-25 dakika civarında çevireceğiz. Tabii bunun karşılık olarak da bununla şu şekilde benzer volümde bir sıvıyla karşılıklı koymamız gerekiyor. Bakın karşılıklı yerleştirdim. Dengenin bozulmaması açısından ve bunu kapatıyorum. Teselerde deviri biraz daha yüksek tutmak istiyoruz. Deviri 1800 yapabilirim. Evet. Bunu da 20 dakika yapabiliyorum. Ve
başlattık. 20 dakika sentrifüj sonrasında çok kısa 5 dakikalık bir yıkamamız daha olacak. Bunu da spermin içerisinde yıkadığımız bir solüsyonumuz var. Onu kullanarak yapacağız. Daha sonra da son yıkamada elde ettiğimiz spermleri bir petriye dökerek üzerine yağlayacağız. Yaklaşık da bir yarım saat inkübasyona bıraktıktan sonra sperm hücrelerinin sayısını ve hareketliliğini değerlendireceğiz. Bakalım kaç tane spermimiz çıkacak ortaya, bizim için yeterli olacak mı? Onları birazdan göreceğiz. Evet, yıkama işlemlerimiz bitti. Şimdi elimizde bir pelet var. Bu peletin içinde de sperm hücrelerimiz var. Şimdi bunları bir petriye dökeceğiz ve üzerine yağlayacağız. Daha sonra şu şekilde yayabiliriz. İnkübatöre kaldıracağımız için de üzerini muhakkak yağlamamız gerekiyor. Petrimizi hazırladık, inkübatöre kaldırıyoruz. Yaklaşık yarım saatlik bir bekleme süremiz var. İçeride bekleyecekler, daha sonra mikroskopta kontrol edeceğiz. Evet, yarım saat sonra bakıyoruz. Bakın, güzel hareketlenmiş bir sperm görüyorsunuz ekranda. İşte burada. Tabi geride bazı eritrositler kalıyor. Eritrosit yoğunluğu çok fazla olmadığı zaman onlar için herhangi bir işlem yapmıyoruz ama çok yoğun olduğu zaman onları parçalayacak solüsyonumuz var. Onu kullanabiliyoruz. Bakın, bir hareketli sperm daha. Tabi TESE'de bulduğumuz spermler morfolojik olarak biraz değişik olabiliyorlar. Şu şekilde bakın. Bunda bir kafa anomalisi var. Ama canlı bir sperm hareket ediyor. Biz bunların arasından morfolojisi en güzel olanları seçip işlemleri onunla yapıyoruz. TESE materyalini hazırlamanın bütün aşamalarından burada bahsettik. Eksik bir şey kalmadı diye umut ediyorum. Tabii bazı TESE dokularını bu kadar yıkama yapmamız gerekmeyebiliyor. Onlarda özellikle sperm sayısı azsa, görece azsa, sperm kaybı olmaması adına daha basit işlemlerden geçiriyoruz. Bu kadar ayrıntılı yıkama yapmayabiliyoruz. Bu da önemli bir nokta. Bu sperm sayısı çok iyi olan bir örnekti. Dolayısıyla bir gradient uygulaması, bir yıkama aşamasından geçirmiş bulunduk. Spermler gayet güzel görünüyor. Hareketli canlı spermler de var. Artık kaç tane yumurtamız çıkacaksa o kadar da sperme ihtiyacımız var. Bunların arasından bir sperm havuzu oluşturacağız, seçeceğiz. Onların arasından da en güzel olanlarla mikro enjeksiyon uygulayacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sorularınız varsa videonun altına yazarsanız onlara da seve seve cevap veririz. Kendinize iyi bakın.